Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün iki tane ayrı hastalıktan bahsedeceğim ama bazen birbirleriyle karışıyor. Bir tanesi kronik prostatit. Kronik prostatitte ağrı, işeme ve sertleşme bozukluğuyla ilgili şikayetlerin bir arada olduğu bir şikayetler grubunu taşıyan hasta. Diğer yandan da testis ağrısıyla gelen hastalar oluyor arkadaşlar bize. Kronik testis ağrısı. Bunun da en başında kronik epididimit dediğimiz durum oluşturuyor. Kronik epididimit nedir? Testisin hemen üst tarafında testisten çıkan spermlerin kanalı. Yani bu kanalla beraber prostatın olduğu bölgeye gidiyor spermler ve bu kanal testisten hemen çıktıktan sonra bir kalınlaşıyor, uzuyor ve spermler buradan geçerken olgunlaşıyor. Bazen bu bölge enfekte olabiliyor arkadaşlar. Birçok mikropla beraber cinsel yolla bulaşan mikroplar olabilir, tüberküloz mikrobuyla bulaşan mikroplar olabilir. Bununla enfekte olduğu zaman kronik testis ağrısı dediğimiz durumu oluşturuyor ve hastayı gerçekten sıkıntıya sokabiliyor. Bazen bu hastalar kronik prostatitmiş gibi tedavi olabiliyorlar ve mesela bugün gelen bir hasta, Bursa'dan geldi hasta, muayenesinde bariz bir şekilde epididimin belli bir bölgesinde, her bezin belli bir bölgesinde ağrı var arkadaşlar. Bu hasta yaklaşık 3 aydan beri kronik prostatit tedavisi alıyor. Prostatitle ilgili şikayetleri çok az arkadaşlar. Ağrı yakınması, sertleşme bozukluğu yok. Sadece testis ağrısı var bu hastada. Şimdi bu hastalarda mesela tüberküloz mikrobuna bağlı epididimit geliştiyse, tüberküloz mikrobunu normal kültürlerle, normal antibiyotiklerle ortadan kaldırma şansınız yok arkadaşlar. Misal olarak örnek veriyorum mesela. Ki bu benim daha önceden gördüğüm birkaç tane hastada gördüm. Hastada ancak hasta ağrıdan o kadar müzdarip ki. Ya diyor kes at hocam diyor buna. Mesela epididim bölgesini çıkarttığımız, yani patolojiye gönderdiğimiz hastalar oldu. Mesela birkaç tane hastada tüberküloz geldi. Tüberküloz epidemiti meydana gelmiş. Ve bu hastada ne kültürle tanı koyabilirsin, ne PCR'la tanı koyabilirsin. Ancak akıl edeceksin ki alacağın sıvı materyali tüberküloz kültürüne göndermeye. O da verem savaşta oluyor sadece. Onlar da bakacak 40 günde çıkıyor zaten tüberküloz mikrobunun kültürü. Ama ondan sonra o diyecek ki orada tüberküloz çıktı diyecek. Sen de operasyon yapacaksın ki negatif de çıkabilir bu arada. Ama biz aldığımız zaman parçaya patolojide bunda tüberküloz epidemisi var diyebiliyor. Ya da onun dışında başka cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Oraya kronik olarak yerleşip bazen antibiyotiklere cevap vermeyecek duruma gelebiliyorlar arkadaşlar. Gene o tür durumda ya hastaya lokal resetleme tedavileri yani nöral terapiler uygulanabilir. O bölgeye arka arkaya lokal nöral terapiler yapılabilir. Ya da hastadaki kordonda genitofemoral ya da iliofemoral sinirlere rezeksiyon yapılarak hastanın o bölgedeki ağrı duyusu azaltılabilir. Ya da dediğim gibi oradaki eğer bezini toptan çıkartıp hastanın eğer çoluk çocukta işi yoksa tek taraf testisi iptal etmiş oluyorsunuz. Çünkü dışarı koyarak hastanın da rızasını tabi alarak bu cerrahi işlemi yapabilirsiniz. O yüzden her testis ağrısı kronik prostatit olarak değerlendirilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.